Bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle İsrail'in vatandaşları için yaptığı birçok şeyi kıskanırken bulacaksın kendini. Maksadım sempatizanlık yapmak değil. Her videoda olduğu gibi objektif bir biçimde bu ülkenin avantajlarını ve dezavantajlarını sizlere anlatmak. Buradaki maksadım İsrail'in vatandaşları için neler yaptığı ve bu ölçüde vatandaşların ülkelerine dayalı kendini ne kadar geliştirdiğidir. Bakın buradan öğrenmemiz gereken olay şu: devlet vatandaşına büyük ölçüde yatırım yapacak ki vatandaşı da devlet için kendini geliştirecek ve en sonunda da yine devlet için çalışacak. Bu yüzden oturup bir düşünmekte fayda var. Videoya başlamadan önce videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İsrail'in haritada kapladığı alan küçük olsa da hem kendi içinde gün geçtikçe artan gelişmişliği hem de dünyadaki diğer ülkeler arasında gücü olarak iyi bir sıralamaya sahiptir. Evlilikten dini yaşantıya kadar sıkı kurallara bağlı olan ülke bir o kadar da rahat bir yaşam sunuyor. O yüzden bu videoyu dikkatle dinlemenizde büyük fayda var. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Ülke 22.145 kilometre karelik yüz ölçümüne sahiptir. Ülkenin en doğusundan en batısına yürüyerek bir gün içinde gitmek mümkündür. Yıllar içinde Filistin topraklarının %80'ine sahip oldu. İsrail böylelikle Filistin'e ait 28.000 metrekarelik bir alanı bünyesine katmıştır. Dünyanın tek Yahudi devletidir. Kuruluş amacı dünyadaki tüm Yahudileri toplamaktı. Yahudiler 5,4 milyon kişi ile İsrail nüfusunun %75.8'ini oluşturmaktadır. Son yıllarda nüfusu en çok artan ülkeler arasında. Tevrat'taki ilk emrin üremek üzere ve evliliğin çocuk yapmak için olduğu düşünülürse bu artışın sebebi zaten anlaşılmakta. Hatta öyle ki devlet ücretsiz olarak tüp bebek tedavisi bile sağlamakta. Nüfus artışının diğer bir nedeni ise Aliyah yasasıdır. Yahudi soyundan gelen kişiler hiçbir şart aranmadan İsrail vatandaşı olma hakkına sahip. Ulaşım biletlerinden konaklamalarına kadar her şey devlet tarafından karşılanmaktadır. Devlet bu geri dönüş kanunu ile gelen vatandaşlara oldukça kapsamlı destekler de sunmakta. Evli ve bekarlara para yardımı, ilk 6 ay içinde iş bulamadığı durumlarda maddi destek, ücretsiz İbranice kursları, kira ve araba yardımı, vergi indirimleri, ilk 1 yıl ücretsiz sağlık hizmetleri bu destekler arasındadır. Ülkedeki Birthright Yahudi örgütü gençleri ülkeye çekmek için faaliyetler yürütmektedir. 18 ila 32 yaş aralığındaki Yahudi gençlere ülkede bir miras gezisi finanse eder ve gençleri gezdirirler. Gayri safi yurt içi sıralamasına göre dünyanın en büyük 30. ekonomisidir. Para birimi olarak yeni İsrail şekeli kullanmaktadırlar. İsrail dışında Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinli ticaretçiler arasında da yasal ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. ABD'nin Orta Doğu'da desteklediği en küçük ülkelerden biridir. İsrail, ABD'nin yıllık yaklaşık olarak 3 milyar dolar desteğini almaktadır. İsrail'de kadınlar da askerlik yapma zorunluluğu vardır. Erkeklerin askerlik süresi 2,5 yılken kadınlar 2 yıl olarak yapmaktadır. 2021 yılı verilerine göre ülkedeki askerlerin %40'ı kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlar evlilik ve annelik gibi durumlardan askerden muaf olabiliyor. Gelişmiş silahlara sahip ülke, dünyadaki askeri teçhizatın %10'unu oluşturmakta. İnsansız hava araçlarının ise %60.7'sini tek başına sağlamakta. Ülkenin milli gelirinin %6'sı ise askeri savunma için harcanmakta. Devlet aynı zamanda askerlik yapanlara ayda 1235 ila 3048 şekeli arasında ödeme yapmakta. Zorunlu askerlik bitse de vatandaşlar 42 yaşına kadar yılda bir ay hizmet vermeye devam ediyor. Askerlikten sonra bir yıl izinleri olan gençler gelişimlerini tamamlamak adına yurt dışına gönderiliyor. Devletin maddi desteğiyle Güney Amerika, Afrika ya da
Kuzey Avrupa'daki ülkelere gezme amaçlı yolluyorlar. Milli benliklerini kazanan gençlerin ülkelerine döndüklerinde de daha verimli olmalarını sağlamakta. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri arasında 7. sırada yer alıyor. Bunun sebebi de elbette devletten gördükleri destekler sebebiyle kendini geliştiren gençlerin girişimciler olması. Bu da aynı zamanda çocuklara küçük yaştan itibaren ülkelerine faydalı birer birey olmaları gerektiği fikrinin aşılanmasında büyük payı var. Devletin bir anayasası yoktur. Zaman içinde kabul edilen birçok temel yasa bulunsa da devletin tıpkı Yeni Zelanda'da olduğu gibi bir anayasası bulunmaz. Son olarak 2018 yılında parlamentoya sunulan 10 maddelik yasa kabul görmüştür. 1958'den beri kabul edilen 15. bu yasa İsrail, Yahudi halkının ulus devleti başlığını taşımaktadır. 2018'de kabul edilen yasaya göre devletin tek resmi dili İbranicedir. Öncesinde Arapçada resmi dil olarak kabul edilmiş olsa da pratikte İbranice ile eş bir değer görmemiştir. Aynı zamanda İsrail ölü bir dil olan İbranice'yi yeniden konuşulur dil haline getirerek ulusal dil yapan tek devlettir. Evet, günümüzdeki birçok haberleri ve birçok olayları düşündüğümüzde İsrail ne kadar acımasız, ne kadar gaddar olduğunu düşünebiliriz. Ancak işin bir de pratikteki yoluna bakıldığında vatandaşları için neler yaptığını, ne kadar yatırım yaptığını gözler önüne sermekte. Elbette ki arkadaşlar, ben burada hiçbir devleti İsrail ile mukayese etmiyorum. Buradaki sizlere anlatmak istediğim birincil maksat vatandaşların hem devleti için hem de dünya için nasıl bir gelişim gösterdiği ama bu gelişimi de devletin nasıl desteklediğini sizlere anlatmak. İnsanlarımız, daha doğrusu ülkelerdeki vatandaşların gelişebilmesi için devletin büyük oranında desteğine ihtiyaç duyuyor. Çünkü devlet en büyük yol gösterici etkendir. Günümüzde baktığımızda bir bireyin ülkesine yararlı bir insan olabilmesi için kendini büyük ölçüde geliştirmesi ve yenilikçi olması şarttır. Başka türlü kendine hayrı dokunmayan birinin ülkeye de yardımı dokunamaz. Mantıksal olarak 2+2 4'tür. Bunun ötesi de yoktur. Bizim Doğu ülkelerinin ve en önemlisi İslam ülkelerinin büyük problemi olan kendini geliştirme vizyonu maalesef ki çok büyük anlamda geri planda kalmaktadır. Ve özellikle bakın arkadaşlar, Müslüman ülkelere bir bakın. O kadar zenginliğin içinde gelişmiş toplum değiller. Evet, ceplerinde para, bindikleri araba lüks olabilir ama sonuç itibariyle zihniyet açısından gelişmiş değiller. Kendilerini sınırlıyorlar. Halbuki eğer İslam'dan konuşacak olursak, bizim dinimiz İslam'da da kendini geliştirmek, bilgi edinmek farz. Ancak birçok bilgiyi alıyoruz ama bizi en çok geliştirecek, en büyük etki ve farkı yaratabilecek olan bilgileri İslam'dan almıyoruz. Sanırsam bizim Müslüman olan devletlerin, daha doğrusu İslam'ı benimseyen insanların genel mantalitesi işine geldiği gibi dini kullanmak. Zaten bunu zaman içerisinde de birçok kez görmüşüzdür. İslam bir olsa da Müslümanların yaşayış biçimi çok farklı. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.